Telegram açık kaldı sanırım. Kapat. Arkadaşlar hepinize merhabalar, selamlar, iyi akşamlar diliyorum. Benim için önemli, bence Bnb için de önemli bir günde böyle bir yayını yapmamız gerektiğini düşündüğümüz için saat 7 olmasına rağmen bu yayını gerçekleştiriyor olacağız Allah'ın izniyle. Şimdi artık Binance Smart Chain diye bir şey yok. Öncelikle onu söyleyeyim. Bnb Chain diye bir şey var. Aslında Binance Smart Chain var ama Bnb Chain onun üstünde, öyle söyleyeyim. Bunun dışında artık Binance Coin diye bir şey yok arkadaşlar. Build and Build diye ismi değişmiş bir Bnb var. Artık Bnb'nin ismi Binance Coin değil arkadaşlar. Bunu söyleyebilirim. Buradaki vurgu tabii ki benim için önemli. Bnb'deki bütün gelişmeler bizi son derece kanal olarak özellikle yakından ilgilendiriyor. Bnb'nin her zaman gereken değeri sadece maddi anlamda değil, tüm anlamda bulmadığını söylemiştik. Bunun en önemli sebebinin de tabii ki Binance'ın merkezi yapısı ve Binance'ın gölgesinde kalmasıydı. Artık bu değişti. Onu söyleyebiliriz. Yani en azından değiştirilmeye çalışıyor şu an ve bunun için adım atıldı. Artık Bnb Binance'ın da üstünde. Bakın gördüğünüz gibi Bnb Chain Binance ekosistemini, Metaverse, DeFi, GameFi ve NFT, aklınıza gelebilecek bütün şeylerin daha etrafında, çevresinde ve onları içerisine alan bir yapıya bürünmüş durumda. Bununla ilgili de detaylı videolar çekeceğiz arkadaşlar. Önemli bir olay. Bnb için çok çok daha önemli bir olay. Hatta bakın burada da mesela şu an açtığım makalede de bununla ilgili birçok makale var. Bunları da ilerleyen zamanlarda yorumlayacağız. Bnb Binance'dan daha fazlasıdır. Nefes alan bir ekosisteme sahiptir. Vizyonumuz diyor bir gün herkesin Bnb'ye sahip olacağı yönünde diyor. Bnb'nin gerçek potansiyeline ulaşması için Binance ve BSC'nin farklı rotalara artık yelken açması gerekiyordu. Bugünden itibaren Binance Chain ve Binance Smart Chain Bnb Chain oluyor diyor. Bu herkesin yorumlayıp yorum yapacağı bir durum değil. Onun farkındayım. Ama bu önemli bir olay arkadaşlar. Yani çok basit tabirle anlatmak gerekirse artık BNB de bir Ethereum oluyor. Şu anlamda Ethereum oluyor. Nasıl o Ethereum'un merkezi olmayan yapısı, kimseye bağlı olmaması üzerine kuruluyken BNB tarafında, Binance Smart Chain tarafında her zaman şu eleştiri ön plana çıkıyordu. Neydi? Merkezi bir yapının arkasında bu merkezi yapıdan kaynaklanan olumlu ya da olumsuz tüm etmenler doğal olarak ne yapıyordu? BNB'yi de etkiliyordu. Bunun da önü ne oldu arkadaşlar? Kesilmiş oldu. Şimdi bununla ilgili saat 7'de CZ'nin de katıldığı, gördüğünüz gibi toplam 5 kişinin katıldığı bir canlı yayın gerçekleştirilecek. Bakın dünyada bile bu canlı yayını 150 kişinin bekliyor olması zaten bir şeydir bence. Yani kötü bir şey. Bunun farkına varmamış ama kriptoda bunların farkında olmak gerekiyor. Bu gelişmelerin öneminin farkında olmak gerekiyor. Bnb Chain'in son derece önemli olduğunu ısrarla belirtmeliyim. Bu bir dönüm noktası. Binance'ın Bnb ile ayrılması noktasında tabii ki desteğini sürdürecektir. Ama Bnb benden daha büyük, Binance isminden daha büyük deyip böyle bir çerçeveye sokması bence oldukça önemli. Bu tür önemli olayları anlayabilen ve kavrayabilen insanlar, daha öncesinde yaklaşımda bulunan insanların da daha karlı olduğu bir ekosistemin içerisindeyiz. Onu söyleyebilirim arkadaşlar. Bununla ilgili dediğim gibi ne yapacağız? Bununla ilgili makaleleri sizle ilerleyen zamanlarda paylaşacağız. Bunu ekstra bir yorumlayacağız. Ama ben açıkçası bir ilk önce CZ'nin dilinden, CZ'nin diyeyim arkadaşlar. Bu arada ben de hep CZ diyordum. Bir toplantı yapmıştık. Orada herkes CZ diyordu. Orada böyle bir alışkanlık kaldı. Ben de CZ diyeyim o yüzden.
CZ'nin ilk önce bu olaya bu makalelerde yazdığından aynı düşündüğünü düşünüyorum ama sonuçta bu makaleler oluşturuldu ama onun da bir bakış açısından dinlemek istiyorum. Bunu dinlerken de sizin de canlı bir şekilde bunu izlemenizi istedim. Burada yaklaşık 4 dakika var yayına. Doğukan ve Faruk arkadaşımız sizlere proje ekibinden Doğukan ve Faruk arkadaşımız eş zamanlı olarak çeviri yapmaya çalışacak. Bu kolay bir şey değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Çünkü buradan sesi alıp yapacaklar. Mümkün olduğu kadar biz de onu istedik. Biraz da özet geçecekler arkadaşlar. Çünkü onların da bu efor ciddi bir efor biliyorsunuz. Ama size doğru bilgileri aktaracağını yani burada konuşulanları aktaracağını emin olabilirsiniz. Onlar da burada yani CZ konuşurken ya da diğer katılımcılar konuşurken eş zamanlı olarak siz de bunun en nihayetinde en kötü özetini dinleyebileceksiniz ve anlayabileceksiniz. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Şimdi yayında ilk önce Doğukan ve Faruk'a söz verelim. Onlar çünkü aslında bu canlı yayının birçok kısmını onlar yürütecek. Yaklaşık 2 dakika var. Bu arada başladığı an hemen başlayalım. Doğukan ya da Faruk hanginiz başlayacak? Tabii ki abi. Doğukan'a hoş geldin sen de. Merhabalar, iyi akşamlar herkese, hoş buldum. Sen heyecanlı mısın bu konuda? Evet, ben de heyecanlıyım. Yani açıkçası başta da senin de söylediğin gibi bu gerçekten Binance'in BNB'den daha düşük olduğunu söylemesi, hani BNB bizden de büyüktür, geleceği aslında BNB yönetecektir demesi, dünyanın en büyük borsasının bir coin'e bu kadar destek sunması çok güzel bir olay, heyecanlandırıcı bir olay. Ve ardından bu merkeziyetsizliğe de birazcık geçtiğini gösterecek aslında BNB'nin. Bu da yine güzel bir olay. Bu kadar DeFi platformda, decentralized platformların içinde gerçekten benim heyecanlandıran bir şey. O yüzden ben de merakla bekliyorum şu anda CZ neler söyleyecek. Evet, teşekkür ediyoruz. İnşallah güzel bir yayın olur diyorum. Bu arada bunu 175 kişi bekliyor. Bizi de 80 kişi izliyor. Yani toplasan dünyada bunu çok az kişi izliyor diyebilirim. Bunları izleyin arkadaşlar. Herkesin izlemediği şeyler güzeldir, merak etmeyin. Bu kripto sektöründe bunu gördük. Onu söyleyebilirim. Kesinlikle. Biz de dilimiz döndüğünce size bunları çevirip güzel bir şekilde anlatmaya çalışacağız. Sürçülisan edersek affola şimdiden. Tabii. Önemli olayları herkes farkına varamaz arkadaşlar. Farkında olanlarla birlikte bu yayını gerçekleştireceğiz diyelim. Evet Faruk, sen de hoş geldin. Merhabalar hocam, hoş bulduk. Herkese merhaba arkadaşlar. Hocam BNB yayınını beraber yapacağız. Elimizden geldiğince biz de yardımcı olacağız. Bu arada çok enteresan bir olay var. Yayındaki en üst yorum, yani bu sizin beklediğimiz şu an geri sayım, bir hamster coin yazmış birisi en üstte. Ali Budak. Evet. O da Yazmış birisi bizi takip edenlerden de yayına gelenlerden de hani yani şu yayına şu an açık olan yayına gelenlerden de demiş zaten çoğu reklam yapmaya geldi demiş. Evet, Hakikaten maalesef. öyleymiş. Ya bir de o kripto kurdu var arada. Güzel şeydi. Evet BNB'nin Onur. bir tarafında. Teşekkür O da güzel. ederiz. Evet, son saniyelerimiz geliyor. Evet son saniyeler tam dakikasına başlar mı bilmiyoruz arkadaşlar ama bakalım. Başlamasını umuyoruz. Başlamasıyla birlikte zaten Doğukan bize çeviri yapacak. Ben kendimi sessize alırım. Benim de arka plandan bir ses olmasına karşılık. Hatta Doğukan sana bırakayım ben sözü. Hemen şuradan bir sessiz Tabii. alayım, kaçırmayalım. Evet, şu anda bir sayfayı yenileyebilirsek, bende çünkü geri sayım başladı bendeki ekranda. Evet. Son saniyeler, heyecanla bekliyoruz. BSC is controlled by Binance. We've been actively building the BSC ecosystem for the past few years. Alongside our community, we have grown closer to progressive decentralization.
Şu anda Binance Smart Chain'in genel olarak yaptığı şeylerden birazcık bahsediyor. Today, Binance Smart Chain becomes Bnb Chain. With these Yani bir major şeyle dönüştük tabii ki artık. Bnb Chain will embrace large-scale applications, including GameFi, SocialFi, and the Metaverse. This is just the beginning. BNB means build and build. As for what BNB Chain is, that's for you to define. The possibilities are endless. Own one BNB. Geleceğinden bahsediyor yine. Az önce de konuştuğumuz gibi Binance Smart Chain'in sadece Binance Smart Chain değil, her zaman üstüne ekleye build and build dediğim şekilde ilerlemesinin en önemli şey olduğundan bahsetti. Right. Binance Smart Chain is now BNB Chain. Open, not closed. Multi-chain, not one chain. Decentralized, not centralized. Creators and builders, not destroyers. Inventors, not followers. And innovators, not blockers. Binance Smart Chain'in her zaman gelişime açık olduğundan, merkezi değil decentralized olduğundan, sürekli eklemek istediklerinden bahsediyor. First 1 billion crypto users. Good morning, good afternoon, and good evening to all of you. My name is Gwendolyn, and I'm the Investment Director of BNB Chain Fund. I'm pleased to welcome all of you today to this first live stream of BNB Chain. So I'm honored to have with me here leading entrepreneurs, investors, and ecosystem pioneers in this panel with me. So first up, we have CZ, founder and CEO of Binance. Jim Breyer, CZ ile başlıyoruz konuşmaya. Moshik, co-founder of Stealth Chain. Sammy, BNB Chain Coordinator, and myself. So today's panel discussion is titled BNB Chain, Building Beyond. But beyond what? So let's kick it off. Maybe for Sammy and CZ, what inspired this rebrand to BNB Chain? Senin ne ilham verdi bunları başlarken diye soruyor CZ'ye şu anda. Sure. I think for many years, people always think of Binance Smart Chain because it carries the Binance word, and people think of it as something owned by Binance. İnsanlar her zaman bunun Binance tarafından sahip olunduğunu düşündü. Ama aslında bu böyle değildi. BNB Binance'in çok daha önünde, çok daha büyük bir şey ondan. BNB is its own living, breathing ecosystem together with now what we call the BNB chain. So we want to stress this term, and we want to actually de-emphasize Binance going forward. So that's really the reason behind this rebranding. Biz ismini değiştirdik çünkü gerçekten ve çok daha önünde söylediğim gibi bir şey Binance Smart Chain'in ve bunu insanlara gerçekten anlatmak istedik. Yeah, it's a good question. So I think really when we started off, we definitely didn't expect BSC and now BNB Chain to grow to where it was today. But I think it just showed the level of underserved demand there really was. And this type of infrastructure really helped to drive massive new user growth in decentralized applications that wasn't really happening before. So at the time, we didn't really think about the name too much, and we didn't really think about that aspect of it because it was really just an experiment. We didn't, definitely, our imagination at the time wasn't enough to think about where we would be right now, but I think the timing now is really appropriate and reflects more about the future technology roadmap and what we're aiming to achieve now that we have reach the position that we have after this journey of 18 months since the launch. Bunu uzun zamandır planladıklarını ama bunun yavaş yavaş hani şu an tam doğru zaman olduğunu, şimdi bunun için başlamaları gerektiğini ve bu yüzden çok fazla ertelemeden tam zamanda bunu çıkartmak istediklerini söyledi. So what is the relationship between previously what we call Binance Smart Chain, now BNB Chain and Binance? I know CZ, you kind of talked about a little. Madem diyor paralarından farklı, peki aralarındaki ilişki ne olacak bunların diye soruyor. Binance'de BNB'nin ve bir Binance Smart Chain'in tabii. That's a very common misconception we get because it's called Binance Smart Chain. People think Binance controls it, Binance owns it, and in turn I control it to some degree. So BNB, as Sammy was saying before, it was a experimental project. Well, Binance Smart Chain was the now called BNB Chain. It was an experimental project that we initially contributed to. We funded, we helped the initial funding of it. But now it's a community-driven project. It's open source. It is decentralized. Bir kere en başında decentralized ve açık kaynak kodlu bir yer. O yüzden Binance zaten BNB Chain'i kontrol etmiyordu.
O yüzden bu farkı kesinlikle yaratmak istiyoruz. In this community. Bu komünitede sadece bir katkı sağlıyor sadece Binance. Kesinlikle sahibi değil. But BNB and BNB chain is completely running on its own, and it's not controlled by us or anyone else. Kimse tarafından kontrol edilmiyor. Tamamıyla decentralized. More and more decentralized. Ve daha da fazla olması için elimizden geleni yapacağız diyor. Merkeziyetsiz olması için. At the kickoff of BNB Chain's kind of 2022 that Sammy and I actually presented, we talked a lot about the multi-chain future. So BNB Chain is now even supporting that even more. So I want to use this to kind of transition to also Jim, right? Jim and Mo. So both Jim and Mo, you've been huge pioneers in the ecosystem. Jim yourself across the Web2 world. Jim ve Mo öncülerindenmiş bu BNB Chain'in. Ya da Binance Smart Chain'in tabii aynı zamanda. So how about both of you, when you look at the ecosystem now, what does a multi-chain world mean to you? Well, I'll start off from an investment and venture capital. Bu söyledikleri multi-chain kısmı size ne ifade ediyor? Ne demek istiyorsunuz? Bunlardan bahsediyor, soruyor şimdi. Very lucky and fortunate to work with really outstanding entrepreneurs. I met Mark Zuckerberg when he was 20 and invested in Facebook in 2005. I was able to get to know Steve Jobs very well. Steve gave me my very first job back in the day at Apple. I've worked with Andy Grove and a series of other great entrepreneurs. And CZ is one of those entrepreneurs that comes. Şimdi Steve Jobs'la Mark Zuckerberg'le CZ'yi karşılaştırıp onunlar gibi bir girişimci olduğundan bahsediyor. Biraz CZ'yi övüyor aslında burada. Well, I think we're just at the beginning of what the multi-chain will mean. We hear a lot about the metaverse. In fact, the multi-chain is a set of building blocks. Will be essential. Metaverse'leri duymaya başladık, multi-chain'leri de duymaya başladık ama daha bunların çok başındayız. Çok daha ilerleyebileceğiz. Bunların daha çok erken safhalarındayız diyor. Ve yükselişler çok parlak olacak gerçekten. Investments in Niantic and a series of other gaming companies such as Epic, which we believe are precursors to where we're going. But what I really like about where we are today, this is all about the development community rallying around really important multi-chain architectures. And the great companies of the future will be decentralized and will find ways to enable developers to knock it out of the park. And that's what's really exciting about this series of announcements and what CZ is leading along with the team. Büyüyen bir ekosistemin parçası olmak istiyoruz diyor ve CZ de biz de bunlara önderlik etmek istiyoruz diyor. O yüzden olabildiğince büyütüp teknolojiye uyum sağlayıp devam edeceklermiş. Thanks for that question. And it's certainly interesting, and I very much agree with Jim. Right, the space is, ya da Jim'e katılıyor genellikle. Although it has matured over the last 10 years. Daha yeni başlayan bir sistem. Çok güzel deneysel projeler de var. Yeni biz de öğrenmeye başlıyoruz aslında buraları. İlerlemeye çalışıyoruz. But I think the thing we think about when we focus on a multi-chain future is the foundation. And that foundation starts with thinking about the languages for things like smart contracts. Blockchain infrastructure that then helps kind of solve for the developer experience. Genel olarak bu multi-chain kısmında bu akıllı kontratlara birazcık daha önem verip daha açık kaynak kodlu bir şey yaratıyorlarmış burada. Bu diğer önemli noktalardan bir tanesi aslında. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. As an L1 blockchain, infrastructure and ecosystem entity, we're going to be investing in what we believe is the most important audience. It's the developer. And those on-chain interactions. Aslında developerlar burada çok önemli ve çok kolay bir aslında arayüzü olması gerekiyor. Kodların yazılması ve her şeye ulaşabilmek için aslında diyor. Yapılması kolay bir şey değil tabii ki bu. The ecosystem and the various stakeholders to really come together, and that doesn't just mean builders. Tüm hisse sahipleri ve ekosistemler beraber geliyor. Capital'lar da geliyor bunlara, fonlama şirketleri. Biz o yüzden herkesin fikirlerini, görüşlerini toplayıp daha büyük, daha toplu bir şey yaratmaya çalışıyoruz diyor. And that's the only way we'll be able to get to that multi-chain universe, right? And building these tools
building these bridges and all these sort of components isn't going to be easy work. It's going to require collective effort with different Bunları stakeholders yapmak kolay olmayacak ama yine de bu her taraftan fikirleri toplayıp and the team. So güzel bir şeyler hopefully çıkartmayı planlıyorlar. Yeah, it does. Umarım Thank diyor you. söylediklerim anlamlı Talking gelmiştir. with you as well. And Mo, you mentioned something interesting, right? So we talked about multi-chain, but it's also a lot of debate with cross-chain. You kind of talked about, like bridging and stuff like that. So where do you sit on this debate between Bir multi-chain kısmı var, bir de cross-chain kısmı var diyor. Siz bu aslında ikilemin neresinde kalıyorsunuz diye sordu. Interesting point. So I think there are chains that are already solving for different use cases based on the unique attributes and the value prop that they bring. Her şeyin farklı bir kullanım şekli var tabii ki. It's a trade-off between speed, security, hız, güvenlik ve birçok diğer farklı etmen var bunların içinde. Developers move towards different chains with different tooling sets. Üreticiler de farklı sistemler arasında gidip gelip farklı şeyler yaratabiliyor. Bu zaten multi-chain'lerin olduğu bir dünyadayız. Tabii ki bu kadar multi-chain'in olduğu yerde köprüler, o bridge'ler de olacak tabii ki birbirlerine çalışabilmesi için bu sistemlerin. The challenge, though, of course, is one of a technical one. Asıl buradaki en büyük zorluk teknik kısımlar olacak. There are different languages for these different chains. Biz farklı chain'lerle farklı diller konuşuyoruz diyor. Yani kodlarımız farklı birbirimizde. You may want to compile down into a Rust-based language or other languages, and that's perfectly fine. But in order to execute across that, you have to keep in mind safety. You need to keep in mind security and reliability. Bunların bir şekilde kendileriyle konuşmalarını, kendileriyle eşleşmelerini sağlayıp en optimal sonucu çıkartacaklarmış bunların arasında. And that's again where I think it'll be exciting to work together with you guys, where we can battle test those bridges in a way that they, we feel safe that our parents and our family members and people that don't have deep technical expertise can basically build use cases that span across multiple chains and don't have to focus on. Kullanım alanları da artacak bu multi-chain'ler arttıkça tabii ki. One last point to mention here is, these technical issues are again focused for developers, right? We want developers to just be able to quickly pick up and go. Right? They shouldn't have to worry whether this bridge is the right bridge to use. Geliştiricilerin işlerini biraz daha kolaylaştırmak, daha kolay uyum sağlamalarını çalışmak istiyor. Bu güveni onlara vereceğiz diyor. It's our responsibility. Bu bizim görevimiz diyor, bizim sorumluluğumuzda. Herkese en iyi sistemi kuracağımıza emin olun. Yeah, for sure. The bridges is something that Sammy also has been working a lot on. Sammy, do you have any comments on this multi-chain and cross-chain future, and where does BNB chain sit in that? Yeah, that's a good question. So I think this is a emerging trend. So it's really in the last year that we've seen. Binance Smart Chain'in buradaki yeri ne olacak sizin için sordu. Developers as well as users across a number of different layer ones, but also the emerging layer 2 ecosystem. So along with that, there is going to be a period for development of the core infrastructure, along with bridges and other types of infrastructure that will enable developers to start building truly multi-chain and cross-chain applications. So I imagine biraz önce Mo'nun bahsettiği şeylerden söylüyor aslında. Users to collateralize assets on one chain and issue a loan on another chain, and also enable efficient cross-chain liquidation. So that kind of thing isn't really happening today, but the core infrastructure we're starting to see emerge today that will allow for developers to start experimenting with these type of applications. Öyle bir structure, bir bölüm kurmak istiyoruz ki diyor, herkes rahatlıkla bir şeyleri açık rahat üretebilecek ve bunları kullanıma deneysel olarak sunabilecek burada diyor. Yani Ethereum ekosistemi gibi aslında birazcık. Ve başka chain'ler arasında da değiştirebilecek insanlar bunları. Sadece BNB chain üzerine kalmasına gerek kalmayacak bunun. But in a way that allows those game assets to be still used inside the game and enable or allow persisting state changes on the NFT regardless of which chain that's on. So also that's like not really happening today yet, but
I think that's coming very soon based on the great innovation and development that's Bunun için happening. gerçekten planlarımız var. Bunun çok kısa zamanda geleceğini de söyleyebilirim size. Bunun için Thanks, sürekli Sami. çalışıyoruz ve Yeah, devam so ediyoruz Mo yapmaya. and Sami has mentioned the word build several times. And CZ, earlier you mentioned, right, you tweeted about it. BNB is like build and build, right? So how do you Evet. see this building? Sizi zaten bunu sürekli tweetliyordu build and build diye. More developers build? Peki Right, ne how değişti? about Neden buna karar verdiniz bir anda diyor ve gelecekte neler planlıyorsunuz? For multi-chain, well, first of all, I want to thank Jim for comparing me even to like Mark Zuckerberg. You should have seen me when I was 22. Bir de beni gençken görseydiniz diye. Şu anda bile gayet iyi bir şeyler yapıyorum. O zamanlar daha girişimciydim. It's almost guaranteed to be multi-chain. Because anybody can build a blockchain, and they will. And as you know, Mo and Sami have alluded to, there's different use cases. There's different. Herkes bir chain kurabilir aslında. Bunlarda bir şey yok. Ama biz onlara farklı sistemler, farklı şanslar sunmak istiyoruz diyor. And from an investment point of view, buyer capital will be investing in multiple projects, etc. It doesn't make sense for there to be only one project to invest in. Not every project needs their own chain. Some projects can issue a token and be okay with it. But there are cases where Önce bir chain yaratmak zorunda değil ama bazı sadece token da olabilir. Ama bazılarının gerçekten farklı teknolojileri, farklı uygulamaları kullanmak için bunlara ihtiyacı var aslında. Blockchain, a new coin is a unit of measure. It's one ecosystem. There's incentive alignments. Coin bir chain sistemi aslında bir ölçü sistemi burada. Together with your users, with your founding team, etc. So that's also only possible when you issue a new coin. But again, issue a new coin doesn't necessarily mean a new chain. But that's guaranteed to be that we already have multiple chains. And Bunu zaten söyledi. Bizim birçok fazla chain'imiz olacak burada. Neutral to blockchains. We support many different type of blockchains, including BNB chain now and other chains in the future. Binance'da zaten biz birçok farklı chain'i burada destekliyorduk zaten. That's actually native coin on multiple chains. There's a Binance chain, which is actually a little bit older. People still use it. There's a DEX running on it. And there's now the BNB chain. So we want to, it's also possible to have one coin running as the native coin on multiple blockchains. And that's something we want to continue to promote. Coin'i ayarlamak istiyoruz ki her ekosistemde, her chain'de rahatlıkla çalışabilsin ve bir ekosistem oluşturabilsin istiyoruz. Native coin. And they may need some funding from us, some help from us. Yerel bir coin olmasını istiyorlar bunun aslında. We'll be very willing to fund it. So again, we don't control that blockchain. It will be open source. Bu tabii ki açık kaynaklı bir kod. Daha önce de söylediğim gibi biz bunu kontrol etmiyoruz bu coin'i. Many blockchains running BNB and other coins. BNB'de çalışan birçok coin görebilirsiniz zaten diyor. Bunlar farklılıklar yaratacak tabii ki. Bu yenilikler yaratmak için çok önemli zaten. Herkes bir chain'e bağlı kalırsa daha az gelişme görürüz. Bu endüstride çok az şeyler görüyoruz. Ve bunların her zaman gelişmesini ve desteklemesini istiyoruz bunların birbirlerine. Technologies, sharding, EVMs, there's multiple different attempts to conquer some of the technical challenges we have today. Bunun için çok fazla denemeler oldu. EVM compatible chain'ler gibi. Ama bunların şu anda bizim yapmamızın gerçekten gerekli olduğunu düşünüyordum. Jim obviously is like the expert here, especially on this panel. So Jim, in this multi-chain world, I believe you agree, but feel free to disagree or add more nuance to what the other panelists have said. How has it, like this BNB chain rebrand, how does it affect the landscape of the chains out there, and how does it affect your investment strategy? Hiç bu isim değişikliği nasıl etkileyecek bu durumu diyor veya etkileyecek mi diye soruyor. Interoperability across the chains is absolutely key, and there won't be millions of chains. There will be a small number of very important chains. Milyonlarca bir chain'ler de var diyor. Bazı az sayıda da olsa önemli bridge'ler de var. Chain'ler de var burada diyor. What is really exciting about this announcement is that tokenomics, in some cases for developers, is exactly the right way to go. But what I've seen with my experience in the Circle and Coinbase ecosystems, there's some developers that raise money, if you will, through the tokens, but 6 to 12 months later don't have the advice, don't have the mentorship that we in the venture capital business and Binance can provide. And so that hybrid set of skills and treating developers the way
they may want to evolve their business, I think is really critical. Let me also add, I have never seen this much absolutely top Silicon Valley and technical talent enter a specific industry. Silikon Vadisi'ndeki yetenekli birçok kişiler bu proje üzerine çalıştı. Where there isn't a great small number of developers out of Google, out of Apple, Amazon, Microsoft, Facebook. I could go on and on. Google, Apple, Amazon, Facebook'tan çok önemli kişiler bu BNB Chain'in yapımında görev aldı. Top of the blockchain and take this view of interoperability. And the talent is immense. These are people who could go do anything. I spend a lot of time in artificial intelligence and quantum. And kuantum ve yapay zeka üzerinde ben çok çalıştım. Quantum is applied to what Binance is doing. These developers are absolutely world class. Bu yazılımcılar gerçekten dünya çapında. Call it the FANG Stocks Plus to do startups in and around the multi-chain world. And so that, as an investor and a venture capitalist, obviously gets me very, very excited. And we as venture capitalists bring a certain set of skills, but Binance, through its sets of skills, are not only very complementary, but yatırımcılar olarak bu Binance'in yeni çıkaracağı BNB Chain'e destek vereceğiz ve bundan dolayı çok heyecanlıyız bu yapısından dolayı, bu yeni yapısından, multi-chain destekleyen yapısından dolayı. Have you looked at any projects that have built on BNB Chain? Absolutely. And we're currently looking at several. And I would say that there are existing investments. I was very lucky in 2013 to lead the Series A investment in Circle. And through my partners, we invest in the Series A in Coinbase in 2013. If I just focus... daha önce herhangi bir yatırım yaptınız mı dedi Jim'e. Jim de daha önce kendi yaptığı yatırımlardan bahsediyor. And with a chain like what Bnb offers, there's absolutely no doubt a leading company like Circle will intensify its efforts in and around Bnb chain. And I see that in a number of... BNB'nin bu şu anda ortaya çıkardığı BNB Chain en dış tarafta kalan çember gerçekten çok önemli ve liderlik edecek bu multi-chain dünyasına diyor. Use cases and stuff like that. So maybe I can go through more for you first. For your stealth chain, is it a particular thesis that you focus on? Because stealth chain is very broad. Mo. Yeah, I mean, without getting too nerdy here and thinking about talking about consensus mechanisms, but serving the market, right? Like when you look at the universe of all the L1s out there. And the Web2 market demand, there aren't enough L1s out there to cover all that volume. So, you know, if we are going to read the signals of that Jim pointed out, you know, there is this kind of mass migration. Markete baktığımız zaman diyor, şu anda olanlara baktığımız zaman diyor, yeterli seviyede yani hacmi karşılayacak kadar bir şey yok diyor aslında. Chain yeterli değil, hacmi karşılayamıyor şu anda. What we've seen today is, you know, some very old L1s that have not evolved. We've seen some very interesting L1s that have evolved. And I think it's obviously a very exciting time for BNB here. To solve for these core problems around throughput, latency, scalability and future-proof. Ölçeklendirilebilirlik ve hız konusundaki temel çekirdek problemleri çözmek gerekiyor o yüzden. That's awesome. That's great, but it's not a good long-term solution necessarily. We do think L2s are very valuable in the ecosystem, but it shouldn't be their weight to lift or their responsibility fully to solve the L1's problems. Which is where, you know, we think coming in makes a lot of sense. You know, we're thinking about reliability as kind of the core of what we built. Going back to my previous employers days where I was at Meta, we thought about this very thoughtfully. Where, you know, if someone like Meta was to bring billions of users onto an L1, well, it probably would be the end of that L1. So it's really important that, you know, folks like yourselves and BNB create this responsible ecosystem. We're thinking about it from, you know, our perspective, but going back to the theme of, you know,
having this interoperability and this multi-chain sort of compatibility, that is essentially what's going to allow for Web 2 to really come over. I think Jim also brought up a few good points that are slightly tangential. Web 2'nin üzerinden gelmesi gereken esas problem multi-chain konusunda daha büyük adımlar atılması. In a world where various stakeholders, everyone from users to governments are thinking about how to support this ecosystem, you need someone like Circle, you need stable coins, you need thoughtful governance at the native token layer. And we think BNB, I believe BNB does a great job of solving for some of these utility components, right? You want active participation. And that's just as important because that's what's ultimately going to allow these L1s to be successful in the future. It's going to be the support of the various stakeholders and their involvement, their governance, and their active engagement. And that's really, really important to the success of the Web3 ecosystem. Bu decentralized kısmı aslında çok önemli bu insan projelerde. Çünkü merkezi kısımlar olduğunda devletler bunlara çok etki edebiliyor ve bunları azaltmak istiyorlar. Kullanım alanları arasında sorular sormak istiyorum diyor. That's a good question. So we've been thinking a lot about that, and I think our experience over the last 18 months with scaling BSC infrastructure and supporting. Son zamanlarda iç tarafları çok güçlendirmeye, desteklemeye çalışıyorduk ve farklı kullanım alanları yaratmaya çalıştık aslında. Bu genel kullanım alanlı bir zincir chain olacak burada. Oyunlar olacak, DeFi'ler olacak, sosyal uygulamalar olacak ve diğerleri de tabii ki. Burada onlarca milyon, yüzlerce milyon kullanıcıları olmasını istiyoruz bunların. Bunun için bir chain kuruyoruz. Çok kullanıcı olabilmesine olanak sağlamak için. So our technology roadmap in this year is going to be focused in two areas. So one Bu yıl iki farklı kısma yöneleceklermiş. Bir tanesi uygulamalardaki chain'ler, programlardaki. BNB chain. Think of them as BNB'ye uyumlu olmalarını, BNB chain'lerin uyumlu olmaları için. They might have some different configurations in terms of the number of validators in the validator set. The transaction fees could be significantly lower, like small fractions of 1 cent. Maybe the same block production speed time. But those types of chains will be obviously more well suited for gaming applications. Belki aynı suite'e, aynı blok sayısına falan sahip olacaklar ama daha küçük alanlarda olacağı için bazı uygulamalara daha mini BNB chain daha iyi uyum sağlayabilecekmiş. Projects that are built on the shared infrastructure, they don't really have much visibility on what's happening. Şu anda yaratılan projelerde çok güzel bir aslında arka transparanlık yokmuş bu durumlarda. But if in these application side chains, there will be some of them will be permission, so only whitelisted addresses. Burada şimdi artık bazı projeleri whitelist'e ekleyip onların daha arka planlarının görülebilmelerini sağlayabileceklermiş. Daha güzel bir kullanım alanı, daha güzel bir kontrol alanı sunacakmış bu diğer projelere ve bize. In a way that's much more controlled. So that's one of the technology initiatives that's happening now, and the developer community can look forward to seeing the first of these application chains being rolled out in approximately 2 to 3 months from now. So it's coming very soon. Çok kısa zamanda 2-3 ay içinde bu sistemi getirmeyi planlıyorlar. 6 months plus. 6 ay ve üzeri için de konuşmak istersek. BNB partition chains. Bir de BNB partition chain diye bir şey çıkartmayı planlıyorlarmış. O kısmı geliştirecekler. The exact technical architectures of these will be sharing with the community. Tüm teknik arka planını da bizimle paylaşacaklar. Tüm komüniteyle paylaşacaklar. Açık kaynak kodlu olacak. Herkesin görebileceği bir sistem olacak yine. Daha üst seviye bir roadmap, daha üst seviye bir teknoloji kullanacaklar yine BNB chain için. Ve bunun için de geleceği bekliyorum, heyecanlanıyorum dedi. Can you talk a little bit more about what else is new for BNB chain and how can people look to getting more involved from an events perspective? Peki yeni olan ne olacak diyor bu etkinlikler kısmında BNB chain'de. Neler var, ne yenilikler var diye soruyor. Will be having its own event alongside the Binance Blockchain Week. We have a lot of online events happening as well.
there's a ton Birçok yine of online etkinlik yapmayı planlıyorlarmış. Bir sürü yeni haberler gelecekmiş. Bazı yeni bilgileri paylaşabilirim sizinle dedi. we've already announced our technology roadmap, which I've shared. Teknoloji roadmap'inden bahsettim zaten size diyor az önce. We also rolled out recently the NFT metadata standards. NFT standartlarını değiştiriyorlarmış. Oraları geliştirmek için çok fazla planları varmış. Game development, Yine oyun geliştirme kısmında yine çok fazla yenilikler olacakmış. interoperability and cross-chain functionality. The other thing that we're launching this week is the Bnb Chain DeFi League. DeFi kısmı, Bnb Chain'in DeFi kısmını çıkartacaklarmış bu hafta. Bnb Chain DeFi projects that will be coordinating around key opportunities. Projelerin gerçekten çok önünü açacağını ve kullanıcı sayısını ve kullanmasını, liquidity, hatta üstüne likidite kısmını bile artıracağını söylüyor bunların. Alongside that, we've got other significant milestones coming very soon, so we can also look forward to yine çok önemli bir significant updates gelişmeleri varmış. Integrations that are going to be happening soon. So I can't share too much about that now, but that will open up a lot of new user growth. Çok fazla bilgi paylaşamam bununla alakalı diyor ama yakın zamanda çok büyük bir haberler de geliyor diyor. To access BNB Chain DeFi applications without having to custody their own keys. So obviously that's a big challenge. Binance kullanıcıları aslında Binance sitesinden Binance'in Chain kısmına da girebileceklermiş. Böyle bir kolaylık da sağlayacaklar. Bu şekilde çok daha güvenli bir sistem oluşturabileceklerini, Binance güvenini Bnb Chain olarak da kullanabileceklerini söylüyor insanların. Tabii bunu yapmaları Binance'deki insanların decentralized kısma daha rahat geçiş yapmalarını da sağlayacak orada. Decentralized kısmına daha fazla insan gidip burayı da desteklemiş olacaklar. Size gelecek şeylerle alakalı ufak bilgiler verdim diyor. Çok çok güzel şeylerin geleceğini söylüyor bize. Yeah, CDFI is something that CZ you've mentioned several times, right? Across the years. So I would love for you to kind of speak a little bit about that, about how CDFI, and maybe you can share more. Maybe Sammy is not revealing, but maybe you can or not. CZ sen bir şeyler verebilir misin bize diye soruyor. CDFI kısmı hakkında sorular soruyor. Çok fazla bilmediğini söylüyor CZ şu an ama değil tabii. Bnb petition chain. This is actually the first time. Literally, this is the first time I heard about this term. Sam, he interacts with the community. He doesn't bother, to teach me stuff. And talking to me is a waste of time anyway. So, but that's good. Like that's the community just driving on their own initiatives. Aslında benim bilmemem de güzel bir şey bunlar. Çünkü bunun topluluğun yönettiği bir şey olmasını istiyoruz biz diyor. By most matrices were 10-20x bigger than the next guy. The bridging, there's there's DeFi bridges, but there's also CeFi bridges. So there's many new users are still more comfortable with an email and a password. Hala diyor yeni kullanıcılar e-mail ve şifreyle çok daha rahatlar diyor. Bu yüzden hem Binance Chain'e girecekler, Binance'e girecekler ve sırf bu aynı e-mail ve şifreleriyle herhangi bir cüzdan kodu olmadan decentralized sisteme de, merkezi sisteme de bağlanabileceklermiş. Self-custody wallet, which for the people who know how to control their own private keys, we actually encourage that. O cüzdan kodlarını nasıl kontrol edeceklerini bilmiyorlar diyor. Biz de onlara farklı çözümler sunacağız diyor. So we like to give the developers the freedom and the community the choice of which direction, which technology they choose to go to. Herkese seçim özgürlüğü vermek istiyoruz diyor. Hem üretici hem de kullanıcı kısmında. Nearly the same level of insight even. But that's good. Like they should do their own thing. Herkes kendi ürününü yönetebilmeli burada aslında. We can also help them give them liquidity for projects that's on Bnb Chain. Bnb Chain'de olan şeyler için üstüne fundingler, sistemler, yatırımlar da vereceklermiş yeni projelere. Geliştirecekler onları da. It's like a couple lines of configuration, we turn it on.
And then it's it fits into our security infrastructure. It's very easy to turn on, and we can give them liquidity. We can also help them, even some projects, to do their token economic designs. Tokenomiklerini bile hazırlamalarına yardım edeceğiz aslında biz onların diyor. Like to see. For example, we encourage founders to have a 10-year unlock. Çünkü güzel yapsınlar ki biz de ardından onları Binance'te listeleyebilelim diyor. Güzel projeler çıksın. And we believe that protect users. So we can help advise some of those structures from the beginning before they even issue their project, they issue their token. And this way, it gets a lot easier when we have to list them if we have that sort of a history built up. So there's many things we can do on the sort of token liquidity and also a number of users, branding, marketing. So we have a strong engine. We have one of the largest user bases in the space. So we can help on those sides. But whereas like biz birçok kısımda yardım edeceğiz zaten bu yeni projelere. Her konularda hem yönetilmeleri hem gelişmeleri. I try not to look too much into it, to be honest. Çok fazla girmemeye çalışıyorum bu işlere. Of course, I interact with a lot of people. Ama çok fazla kişiyle görüşüyorum bunlarla. Çok güzel şeyler, çok güçlü insanlarla, çok akıllı insanlarla çalışmak istiyoruz. Onlara istediği özgürlüğü verip istedikleri şeyleri yaratmalarını istiyoruz aslında diyor. Yeah, thanks, CZ. Thank you for the 1 billion growth fund, which I am leading to invest in depth to build the Bnb chain ecosystem. So thank you for that. Yeah, we've invested for our viewers. We've invested in over like 50 other projects in the last year and a half. So we still have a lot of. Geçen yıl birçok zaten yatırım yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Yeni projeleri her zaman bekliyoruz diyor. How can it kickstart, depth building on your chain? Because you mentioned earlier, like there's a lot you kind of alluded. Kickstarter hakkında ne düşünüyorsunuz diyor bu başlangıçlar için. Having a new L1, right? How are you thinking of kickstarting way more apart from working with partners like us? Bu tarz partnerler de içeride olacak mı aslında diye soruyor. I guess I'm just going to pile on to what CZ Ön satışlar tarzından. But I'll say it in my own words. I think community is absolutely important. And burada komünite aslında çok önemli diyor bunları düşünürken. The support that's needed for these new destek her zaman beklenen market girişi için çok gereken bir şey. Bir Web3 insanlar var diyor. Bunlar zaten her şeyi anlayıp yatırımlarını, girişimlerini yapıyorlar burada diyor. Şimdi sadece kullanıcı deneyimlerini nasıl iyileştirebileceklerini düşünüyor bu insanlar. Still challenges from a user experience perspective in terms of how users themselves are thinking about managing like self-custodying and how truly they are interested in full-on decentralization, or is it a spectrum, and is it, and where are we going to land on that spectrum? That's the Web3 world. The Web2 world that's now entering, which are billions of users. Web2 dünyasında ise milyonlarca insan var. Bunların bu sisteme nasıl girebileceğini, nasıl güvenli olabileceklerini ve nasıl hızlı olabileceklerini aslında biz insanlara sağlamaya çalışıyoruz. Getting the infrastructure set up, and that will continue to advance through our efforts individually and collectively. But it doesn't stop there. These are new business models. Not everyone is. Bu demek değil ki sadece business modelimiz bu şekilde olacak. Birçok farklı business modeli de var aslında burada. We're not even talking about legal and regulatory components. Tabii legal konuları burada düşünmüyoruz. Asıl sıkıntı yaratabilecek şeyler ama bu konuda çok heyecanlıyız. Biz onlara rehberlik sunmak istiyoruz. Bunları göstermek istiyoruz. En yakın zamanda planlarını uzak değil, daha yakın tutmaya çalışıyorlar şu anda. But this is the dialogue that I think we need to have with founders, and we want to listen to them and help them, very quickly ramp up their business models and their use cases that they want to pursue. I think we'll have to collaborate with these with the Web2 folks is going back to a very simple starting point. Why are you entering Web3? What problem are you trying to solve that does not
get solved in the Web 2 world. Web 2 ile Web 3 arasındaki o köprüyü kurabileceklerinden bahsediyor aslında burada. Diyor ki Web 2'de çok fazla insan var, Web 3'te de çok daha iyi projeler var aslında. Bu ikisi arasındaki köprü sistemini daha güvenilir bir portföyle, bir güvenilir bir ortamla sunmaya çalışacaklarmış aslında. Gardens will not solve for. And it often becomes this like very grassroots community-driven problem that we're all solving for, which is great. It all comes down to the people. It all comes down to Yine sonunda hep insanlara ve kullanıcılara fokuslanmaya, odaklanmaya geliyor bu olay. Daha çok sorun odaklı yaklaşmaya çalışıyoruz. Ve bunları bir şekilde hızlı şekilde çözebileceğimize inanıyorum. Bunları düşünüyorum. The proper sort of support to get not only the tech going, but also the business component. Sadece teknik kısmında değil, aynı zamanda iş planı kısmında da ben bu destekleri yapmak istiyorum. What CZ and Mo and Semi have described. When we think about it, in Web 1.0 and 2.0, there were fundamental new business models that occurred in the Web 1.0 ve Web 2.0 aslında çok büyük bir markete sahip şu anda. Şirketleri buralara yönelmeleri için desteklemeye çalışıyoruz, teşvik etmeye çalışıyoruz. Sadece bir elin parmakları kadar insan var dünya üzerinde bunları yapan. Biz daha fazlasının olmasını istiyoruz. Bu konudaki bilgi birikimi de çok önemli. And we were talking about NFTs. And we were talking about what does it mean for a journalist or a creator. NFT'nin genel olarak insanlar hakkında ne hissettirdiği hakkında diyor. Birçok insanlarla konuşmuştu aslında. Birçok farklı insanla. Hem yatırım hem de iş modeli olarak nasıl gözüktüklerine bakmışlar bunların. Was to allow creators and developers to participate very significantly in the quality of their work and the creative. And I'm very optimistic that in this new Web 3.0. Bu yeni Web 3 konusunda çok iyimserim ben aslında çünkü bütün komüniteler, yaratıcı komüniteler için çok fazla olanak sunacak bu aslında. They're creating wonderful, again, beautiful products. Eğer güzel ürünler üretirlerse çok fazla şansları olacak zaten. Bir öncekinden çok daha iyi projeler olacağından bahsediyor. Ne zaman içinde olacağını bundan bahsediyorlar. 10 yıla bu işin tamamıyla oturabileceğini, çok daha ileri, çok daha muhteşem şeyleri gördüklerini söylüyor. En iyi şirketlerin bile böyle bir şeyi, çok önemli şeyleri yaratması bile 7-10 yıl sürer zaten diyorlar. But I understand what Mo's describing, so I can appreciate nuances of difference. I was going to jump in and say linear or logarithmic. Artışın nasıl olacak? Ufak tefek şakalar, komiklikler kendi aralarında. It's actually much better for the investor, but much worse for the founder. Well said. Kimler için bu önemli olacak diyor. Projeyi kuranlar için mi yoksa ona yatırım yapanlar için mi? I know you have an announcement to make. Yapmak istediğim bir announcement var sanırım diyor. Anons var. I touched upon briefly about the Bnb Chain DeFi League. DeFi kısmından birazcık bahsettim diyor. DeFi League comprises of key projects from çok kilit projeler olacak burada diyor. Bnb Chain'deki. İşbirliği yapacakları şirketler olacaklarmış. Projeler. New user growth and liquidity growth. So we'll be sharing more details about that. We'll be running a number of events this week as well. Bu hafta bunlarla ilgili daha detaylı bilgiler de verecekler. Thursday. Perşembe günü ilk ismi paylaşacaklarmış. 2 gün içinde. Awesome. And I hear there's also a foundation. Plans for foundation. Foundation kısmı için diyor ne planlarınız var peki? We're also be launching the Bnb Foundation. So the Bnb Foundation is still currently under establishment, so it's being registered as a not-for-profit. Foundation üzerinde de çok fazla çalışıyorlar yeni projelere destek sağlayabilmek için. Supporting technical research and innovation around
the development of crypto as well as blockchain-related technologies. So the Bnb Foundation will be collaborating with the top-tier higher education and research institutions across the world. Yüksek deneyimli araştırma şirketleriyle çalışacakmış Bnb Foundation bu ölçeklendirmeyi artırabilmek için. Amazing. Bulup Okay. destekleyeceklerini So we söylüyor. have questions from the floor. So we do have we're going to pick some questions now to answer live from all of you. But while we're Birkaç waiting soru for them, seçeceklermiş şimdi cevaplamak maybe için. Simon, you can talk a little bit more about how can a BNB chain and BNB community get involved, in the development of this BNB Foundation? BNB komitesi ve Binance nasıl destek verecek diyor bu foundation'a. Nasıl katılacağız veya Twitter sayfamızdan veya buildandbuild.dev diye bir site açmışlar. Buradan gidip bakabilirsiniz diyor detaylara bizimle iletişime geçmek için. A wide variety of different topics. So head over to buildandbuild.dev and you'll find our site there. Orada bütün de buildandbuild.dev'de tüm detayları bulabilirsiniz diyor. Yine eğer bizden de böyle proje yaratmak isteyen kişiler varsa oraya da bakabilir tabii. We pulled out from the many questions is, are you going to do something to save investors/investments from rug pulls? Rug pull'lardan yatırımcıları veya yatırım projelerini kurtaracak bir şey yapacak mısınız diye sormuş dolandırıcılardan aslında. Bnb chain is a public permissionless infrastructure. So any developers can deploy BNB açık kontratlı bir yer. BNB chain. O yüzden herkesin kesinlikle yaratabileceği, rahatlıkla bir şey üretebilecekleri bir yer diyor. I think the key point here is really about user education. Buradaki asıl kısımda kullanıcının eğitimi aslında. Bu güvenlik kısımlarına dikkat edip ona göre davranmalı diyor. Buradaki kilit nokta aslında bu. Projeleri nasıl değerlendireceği, nasıl inceleyecekleri hakkında gelişmesi gerekiyor, eğitilmesi gerekiyor diyor kullanıcıların. Çünkü merkeziyetsiz bir dünyadayız. Maalesef ki merkeziyetsiz dünyada da böyle şeyler çıkabiliyor dışarıya. İnsanların kendilerini korumaları gerekiyor bu durumlarda. O yüzden final olarak yine eğitim burada en önemli konu. İkinci sorumuzsa CZ de bir şey eklemek istiyor. Eğitim çok önemli. Kimse senin paranı alıp oraya koy demiyor. Kimse seni zorlamıyor. Senin orayı inceleyip öğrenmen gerekiyor diyor. But on the centralized exchange part, given the market share and volume that we have, many we do help to track rug pull funds to the best we can. Biz bir rug pull fundları aslında koymayı, güvenlik önlemleri koymayı düşünüyoruz diyor buraya. En azından bu insanlar bunu yaptığında bunları anlayabilmeyi sağlamaya çalışıyoruz diyor. Just by identifying them, they return $30-something million from the rug pull to the. Bunları belirleyip işaretlemeye çalışıyoruz kendi aramızda. Even Bitfinex hack from 2016, they were able to catch the hackers like 5-6 years later. So bunları yapıyoruz ama 5-6 yıl sonra toplanıyor bunlar diyor, yakalanıyor, bir şey oluyor, yakalanırsa bile. Bu yüzden gerçekten kendi hareketlerinizden siz sorumlusunuz. Bu yüzden dikkatli olmalısınız diyor. İkinci sorumuz havuzdan çekilmiş. Do you mind flashing on the screen, please? Will the BNB buyback from Binance continue? BNB buyback'leri Binance tarafından devam edecek mi diye sormuş. Biz buna buyback demeyiz diyor. Çünkü biz zaten ödemeleri BNB olarak alıyoruz. O yüzden alıp satmıyoruz. Buna buyback demek çok doğru olmaz diyor. Burning mekanizmaların değiştirdiklerinden bahsediyor. Binance'inde BNB'nin %40'ı duruyormuş şu anda. Bunlar kesinlikle kullanılmayacak diyor. Binance Team'e ait bunlar. Bunları dağıtmıyorlar hiçbir şekilde. Satmıyoruz bunu hiçbir yerde. Bunu community bunları yakıyor diyor.
Binance.com revenues, which is a black box. We have Binance'e bağlı olduğu zamanlarda bunun. Şimdi artık Sandwood merkezi bir sistemdi diyor. Black box decision making potentially impact BNB in any way. We want to minimize the centralized decision making impact. So now we're using merkezi kararı birazcık azaltmaya çalışıyoruz diyor. Bunu yapabilecek daha otomatik bir sistem yaratmaya çalışıyorlar aslında. From the previously allocated supply that Binance team controls, which we are basically saying that we will not use any of that, and all of that will be burned eventually. Buradakilerin hepsi finalde mutlaka yakalayacak bunların diyor. Website called bnbinfo.com or bnbinfo.io. bnbinfo.com veya io diye bir tane site var. Orada ne kadar yakıldığını bunların görebileceğimizi söylüyor bizim. Açık olarak, transparan bir şekilde. Ama biz o BNB'leri almıyoruz bizimle. Binance team'in hiç BNB'si yok diyor. Sıfır gerçekten bizim BNB'miz. Biz servislerimiz sayesinde buna sahip oluyoruz. Bunları kesinlikle harcamıyorlar. Çok adil bir token launch yaratıyoruz o yüzden bu durumlarda diye söylüyor. Showcase, but really there's a question for all. So the last question someone asked is, what's Mo Shake's Twitter account? So I'm going to ask all of you, right? How can people follow you, your Twitter handle, starting with Mo? Herkes Twitter'larından bahsediyor şu an. Yeah, mine is just Mo Shake with the S at the end. Reklam yapıyorlar kısaca. Which is kind of a play on shakes. Yeah. Milkshakes, right? There we go. Mo Shakes. Okay. And Jim. Well, I'm a huge Jimi Hendrix fan, and long time ago, I entered Twitter, and it's Jimi Hendrix Live. Wow, I love it. Eğer takip etmek istiyorsanız hepsinin Twitter'larına girip tek tek bakabilirsiniz. I'm glad I pursued it. Bana bize CZ yetiyor genellikle bunlarla konuşurken. Belki şu Semi bu konuda birazcık şey olabilir. Çünkü BNB chain'le alakalı daha net, daha çabuk bilgiler verebilir aslında bize. The T is a 7. So it's just crypto maxi, but the T is a 7. Kripto maxiymiş onun da. Hesabı. If on the screen, if you see my name, if you turn the vertical separator into a underscore, CZ_Binance, that's my Twitter name. I love that. I love that dimensionality, right? Amazing. So that's all the time. Yeah, exactly. So thank you all for speaking on this panel. Thank you all for listening to this panel. Herkese teşekkür ederiz bu konuşmalar, bu bilgiler için. Building beyond. So thank you again, CZ of Binance, Jim Breyer of Breyer Capital, Mo Shake of Stealth Chain, and Sammy from BNB Chain. And thank you all for listening, and we'll see you around. Evet. Thank you. Teşekkürler. Teşekkürler arkadaşlar. Bu kadar. Evet. Doğukan ağzına sağlık öncelikle. Güzel bir yayındı. Faruk da destek verdi ama sesiyle ilgili bir problem oldu galiba. Sonrasında gitti. Teşekkür ediyoruz. Biz de böyle çeviri olunca bizim de sesimiz değişiyor otomatikman. Evet. Teşekkür ediyoruz. Biz de falan moduna geçiyoruz. Bence önemli bir yayın. Ben moda girdim. Evet. Bu yayını daha sonra değerlendirelim. Dikkat çeken özellikleri vardı. Benim yayında en önemli kısım aklımda kalan, tabii notlar da aldım ama bunlarla ilgili. Aklımda kalan kısım eğitim kısmıydı. Evet, çünkü o chatte de o baby doge'ler vesaire gördük. Bu yayının içeriğinin izlenmesi tarafındayım. Neler anlatıldığını dinlenmesi tarafındayım. Bu yayını o yüzden değerli buluyorum. Bu yayını sizlerle de paylaşmaya çalıştık. Bu yayının sonrasında da bu gelişmeleri takip ederek hem yayın içinde konuşulanları hem de yine BNB chain ile ilgili detaylı bilgileri size iletiyor olacağız arkadaşlar. İlerleyen videolarda ve canlı yayınlarda görüşmek üzere diyorum. Sizleri seviyoruz. İyi akşamlar herkese.